Can Çelik ya da bizim vadide bildiğimiz adıyla Closer, League of Legends kariyerine 2017 yılında başladı. Ancak birçokları onun ismini ilk kez 2018'in ortasında duydu. 2018 yılının kış mevsiminde Broken Blade, Malrang, Septed, Holy Phoenix ve Dumbledore'dan oluşan Royal Bandits hem normal sezonu hem de playoff'ları Supermassive'in ardından ikinci sırada tamamlamıştı. 2018 yaz mevsimine geçerken de takımın Korelileri Ormancı Malrang ve Orta Koridor Septed'la yollar ayrıldı. Ayrıca TCL efsanesi Holy Phoenix de yaz mevsiminde kadroda yer almayacaktı. Yerlerine daha sonraları hem LEC hem de LCS'te çok başarılı yıllar geçirecek Orta Koridor Abedange, Avrupa ve Kuzey Amerika'da çok başarılı sezonlar geçirmiş Nişancı Freeze ve Team Vultures ve Beşiktaş formalarıyla Yükselme Ligi oynadıktan sonra kış mevsimini Royal Bandits'te yedek olarak geçiren Ormancı Closer geldi. 2018'in yaz mevsimi Royal Bandits için rüya gibiydi. Takım önceki mevsimden daha iyi oynuyor, aynı zamanda geçtiğimiz sezon final kaybettikleri en büyük rakipleri Supermassive ise çok fazla maç kaybediyordu. Normal sezonu lider bitiren Royal Bandits için hem 2018 yılının kış şampiyonu Supermassive'in hem de 2017 şampiyonu Fenerbahçe'nin beklenti altı kalan gidişatı piyango gibiydi. Playoff'a yarı finalden başlayan ve Dark Passage'ı zorlanmadan 3-0'la geçen Royal Bandits ve Closer için her şey çok iyi gözüküyordu. Ancak final günü Supermassive yine yapacağını yapmıştı ve bir kez daha Royal Bandits'i mağlup ederek 2018 yılını şampiyon olarak kapattı. Şimdi Freeze tüy fırtınasını kullandı. Bob'un üzerinde hasar var ama faz düşmeyecek. Hamyaf geldi. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. 10 saniye kazanmaya ihtiyaçları var. İkinci Nexus orada GBM'le vurmaya devam ediyor. Nexus'a döndüler. Bahçeşehir Supermassive hasretini sonlandıracak. Lanetini sonlandıracak. TBF'de şampiyon olacak. Sezonun sonu belki hüsranla sonuçlanmıştı ama Closer için işler iyiye gidiyordu. Sonunda hak ettiği birincilik pozisyonunu bulmuş, iyi bir performans sergilemiş ve hatta finale çıkmayı da başarmıştı ve büyük oyuncu olmak için daha fazlasını yapmaya da hazırdı. Royal Bandits 2019 yılına ismini Royal Youth olarak değiştirerek başladı ve tek değişiklik isminde değildi. Kadroda da değişiklikler yaşanmıştı. Oldukça başarılı geçen 2018 yılının ardından üst koridor Broken Blade, LCS'in büyük kulüplerinden TSM'e transfer oldu. Orta koridordaki Abedange, LEC takımlarından Schalke 04'e katıldı. Freeze'in de takımdan ayrılmasıyla beraber Closer'ı yepyeni bir sınav beklemekteydi. Geçtiğimiz yıl finale oynayan ekipten sadece Dumbledore kalmıştı. Yeni takım arkadaşları ise üst koridorda Armut, nişancıda Koreli Pilot ve geçen sene sürekli tosladığı Supermassive duvarının orta koridoru GBM'di. Kış mevsimini aslında gayet iyi geçiren Closer ve Royal Youth bu iyi mevsime rağmen normal sezonda sadece 3. olabildiler. Çarpılan duvar sayısı 2'ye çıkmıştı artık. 2018 yılındaki rakipleri Supermassive'in yanına bir de Kireyi, Ruin ve Bolulu üçlüsüyle tekrardan eski günlerine geri dönen Fenerbahçe eklenmişti ve bu iki takım da normal sezonu 16 galibiyet, 2 mağlubiyetle bitirip ilk 2 sırayı paylaşmaktaydı. Çeyrek finallerde Dark Passage'ı yine 3-0'la geçen Royal Youth, yarı finalde oldukça çekişmeli bir mücadelenin ardından Supermassive'e 3-2 mağlup oldu. Supermassive'i yenmeye her zamankinden daha çok yaklaşmışlardı ama Fenerbahçe'nin çıkışıyla beraber şampiyonluktan da bir o kadar uzaklaşmışlardı. O çok zorlandıkları ve bir türlü yenemedikleri Supermassive finalde Fenerbahçe karşısında tamamen dağılmış ve Fenerbahçe finali kolay göstermişti. 907 Fenerbahçe, Bahçeşehir Supermassive serisini bitiyor. Tarihindeki ilk KMF'de şampiyonluğa ulaşıyor. Bu takım MSI'ye gidiyor. Tarihteki ilk KMF şampiyonu üst üste 20. galibiyet bu sezon. İnanılmaz bir seri. Ligde 14 maç, yarı finalde 3 maç, finalde 3 maç. Bu takım 20 maçtır kaybetti. Fenerbahçe finali kolay göstermişti. Fakat 2019 yazı Closer için kaderinin dönüm noktası olacaktı. Hayatta bazen şansa ihtiyacınız olur ve o şans azimle çalışanları bulur. 2019 yaz mevsiminde de şans Closer'ın yüzüne güldü. Yaz mevsimine yine kadro değişiklikleriyle giren Royal Youth'da Closer'ın orta koridoru bu sefer Koreli Seoul olmuştu. En uzun süredir birlikte oynadığı takım arkadaşı destek Dumbledore'un yerine Tolerant takıma eklenmişti. İyi bir uyum yakaladığı üst koridor Armut ise en azından takımda durmaktaydı.
Kış mevsiminin ardından Ruin ve Kirey'nin ayrılmasıyla Fenerbahçe bir türlü tam olarak ritim tutturamamıştı ve sürekli farklı oyuncuları farklı rollerde oynatarak buhrandan kurtulmaya çalışmaktaydı. Aynı dönemde Supermassive de benzer problemleri yaşıyor, takım içi sorunlarını çözmeye çalışırken akademi oyuncularını oynatmak zorunda kalıyor ve çok fazla maç kaybediyorlardı. Bu fırsatı çok iyi değerlendiren Closer harika bir mevsim geçirdi ve sezonun en değerli oyuncusu olarak yani MVP olarak takımını birinci sıraya taşıdı. Yarı finalde rakibi Team Aurora'yı yine önceki sezonlara benzer şekilde rahat bir 3-0'lık seriyle geçmeyi başaran Royal Youth'u finalde yine yeni ve yeniden Supermassive beklemekteydi. Final serisinde kıran kırana geçen ilk karşılaşmayı Supermassive kazandı ve seride 1-0 öne geçti. Ligin en deneyimli kadrosuna sahip Supermassive buraları oynamayı iyi biliyordu ve ilk maçta da MVP Closer'ı tamamen oyundan düşürmeyi başardılar. İkinci maçta orta koridor Seoul'un ürettiği ekstra pozisyonlarla seri 1-1'e gelmişti ama Supermassive halinden memnun değil denemezdi. Closer'ı maç boyu kilitlemeyi başarmışlar ve istediği oyunu oynamasına da müsaade etmemekteydiler. Nitekim serinin 3. karşılaşması da Supermassive'in istediği şekilde gitti ve Supermassive 2-1 seride öne geçmişti. Supermassive şampiyonlukla aralarında dediğimiz gibi sadece bir galibiyet var. 5 maçlık serinin en kritik karşılaşması 4.'ye yine Supermassive istediği gibi başlamıştı ve Closer'ın istediğini yapmasına müsaade etmemekteydiler. Ve yine erken oyunu tamamen kontrol altına almışlardı. Closer'ın yardıma ihtiyacı vardı ve bu yardım çabuk gelmeliydi. Yoksa Closer bir kez daha Supermassive'e mağlup olacaktı. Yardım eli üst koridordan Armut tarafından uzatıldı ve Şampiyonluk Ligi tarihinin en çekişmeli geçen maçlarından birinin ardından şimdi seride durum 2-2'ye gelmişti. 4. karşılaşmayı kazanan Royal Youth oyuncuları belki de ilk kez biz onları yenebiliriz diye düşünmeye başlamıştı ve tam olarak da böyle oldu. 5. maçta Closer ve Armut muhteşem oyunlarıyla maça damgalarını vurup Royal Youth'u ilk şampiyonluklarına taşıdılar. Fakat Closer için hikaye sonlanmamış, aksine yeni başlamaktaydı. 2019 yaz mevsimini kazandıktan sonra Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takımdaki Closer, o Dünya Şampiyonası'nda çok daha fazlasını yapabileceğini gösterdi ve 2020'den itibaren kariyerini Amerika'ya yani LCS'e taşıdı. 2020-2023 arasında önce Golden Guardians'ta ardından 100 Thieves'te oynadı. Golden Guardians'taki performansından sonra eski takım arkadaşı Abedagge ile yolları bir kez daha kesişti ve 100 Thieves'de buluştular. LCS kariyeri başarılarla dolu olan Closer 2 kez ligin en iyi ikinci beşlisine, 3 kez de ligin en iyi üçüncü beşlisine seçilerek ne kadar istikrarlı bir oyuncu olduğunu da herkese kanıtladı. 2001 yaz mevsiminde LCS şampiyonu olurken aynı zamanda finaller MVP'si de olan Closer, bizlere adanmış bir oyuncunun neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi. Daha fazlasını da görmek dileğiyle.